Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş bot patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Böyle gri tonlarında. Şişlerimizi 3 numara bu şekilde misinalı şiş kullanacağım hanımlar. Dileyen şu şekilde uzun şiş de kullanabilir. Böyle. Hemen modelimi göstereyim sizlere. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yaptım hanımlar. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu şekilde gayet güzel, şık, kolay bir patik oldu. Ayakta da çok rahat oluyor. Deseni de çok yakıştı. Modelimiz bu şekilde. Hanımlar bu modelimizi bu sağ bölümdekini değil de sol bölümdekini yaparken şu şekilde tığ ihtiyacımız olacak. İlmek çıkartabilmek için, kolay ilmek çıkartabilmek için videonun başında da bunu belirteyim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız. Sonra bu ön bölümlerini tamamlayıp tabanını ve topuğunu örerek patiğimizi bitireceğiz. Bu şekil. Hanımlar 51 ilmek olarak başlayacağız patiğimize. 51 ilmek. Hemen ipimin ucunda şöyle bir miktar, küçük bir miktar ip bırakıyorum. 51 ilmeğimizi atacağım. Şu şekilde şu birinci ilmeğim 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde toplamda 51 ilmeğimizi atalım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 51 adet ilmeğimi attım geldim. Sonra ucundaki şu ipi buraya bir düğüm atacağım. Kenarımız sağlam olsun diye. Fazla kalan ipi de hanımlar burada kesebiliriz. Patiğimizin bilek bölümündeki lastik olan yeri yapacağız hanımlar. Patiğimin bilek bölümüne ben 2 düz 2 ters lastik uygulaması yaptım. Öncelikle bu lastiğimizde ilk sıramız hanımlar. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir tane ters örüyorum. Sonrasında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde hanımlar 2 düz 2 ters olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Lastik uygulaması yapacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar, geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Lastiğimizde ilk sırayı yapmıştık. Şimdi ön yüzdeyiz. Lastiğimizde ikinci sıradayız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bu nedenle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu lastik örgümüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın, burada 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Yine 2 düz 2 ters olacak şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olacak şekilde. Böyle. Bakın hanımlar, şeklimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Lastikte bu ikinci sıramız oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Ben bu şekilde toplamda 11 sıra ördüm hanımlar, şu lastik bölümünü. Şimdi ikinci sıradayız. Arka yüzde öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde tekrar öreceğiz. 4 sıra. Bu şekilde 11 sıra olacak şekilde ördüm. Hemen size bu aşamada bu lastiğimin boyutunu da vereyim. Sizler daha büyük ya da daha kısa yapmak isteyebilirsiniz lastik bölümünü. Toplamda lastiğimin uzunluğunu şöyle sıfırlayarak ölçüyorum hanımlar. 3 santimlik bir lastik yaptım ben patiğimin kenarına. Patiğimin şöyle en olarak da ölçüsünü vereyim hanımlar, boğaz kısmının. Şu şekilde. Önce düzelteyim. Bakın, çok açmadan gelmeden olduğu gibi. Bu boğaz lastiğini de şöyle ölçeceğim. Bunun boyu da hanımlar toplamda şöyle sıfırlıyorum. 16,5 santim. 16,5'tan 1-2 milim daha fazla. Boyu da bu şekilde. Dediğim gibi ben 11 sıra lastik ördüm. Şimdi hep birlikte bu lastik bölümünü tamamlayalım. Gelelim, ardından birlikte bu modelimize ve artırmalarımıza başlayalım.
Evet hanımlar, patiğimin bu lastik bölümünü tamamladım ve geldim 11 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi bu modelimize geçeceğiz hanımlar. Bu modelimiz 9 ilmekten oluşuyor. 9 ilmek üzerine kuruluyor. Modelimizin hemen şu sağında ve solunda birer tane ters ilmeğimiz var. Bu sağ tarafta ters ilmeğimizden önce ajur yapıyoruz. Ajur artırma oluyor. Sol tarafında da ters ilmekten sonra ajur yani artırmamızı yapacağız. Hanımlar, şişimizde toplamda 51 ilmeğimiz vardı. Kenarlarda haroşalarımız oluyor. Bu ajurları her seferinde haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde kenarlardaki haroşa sayıları her sırada birer tane artacak. Öncelikle hanımlar, kenarıma 20 ilmek haroşamı öreceğim. Ben haroşa örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım 20 ilmek haroşa yani düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte bakın toplam 4 ilmeğim olmuş. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu sağ kenardaki 20 ilmek haroşamı ördüm. 20 haroşadan sonra bakın artırmamı yapıyorum. İpimi şişime şöyle bir kere doladım. Hemen yanına bir tane ters örüyorum. Bir ilmek ters. Ajurumu yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Modelim için 9 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördüm. 9 ilmek düz ördükten sonra hemen modelimin sol kenarına da bir ilmek ters örüyorum. Tersten hemen sonra ajurumu yaptım yani artırmamı yaptım burada. İpimi şişime bir kere doladım. Şişimde 20 ilmek kalacak. Sayarak gidelim. Bunları haroşa olarak örüyoruz. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzde ilk artırmamızı yaptık. Top modelimizin tabanını da oluşturduk. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ajur ya da artırma yapmayacağız hanımlar. Kenardaki 20 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Yani ajuruma kadar olan 20 ilmek haroşamı öreceğim. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. 20 haroşamı haroşa olarak öreceğim. Bakın ajuruma kadar 20 ilmek haroşamı ördüm. Ajurumu da yine haroşa olacak artık. Bu düz olarak örüyorum. Hemen hanımlar bakın ortada 9 ilmek ön yüzde düz örmüştük modelimiz için. Hemen bunun yanına başına ve sonuna bir ilmek ters örmüştük. Arka yüzde bu ters ilmeklerimizi bakın düz olarak öreceğiz. Ön yüzde ters düşecek. Modelim için yaptığım 9 ilmeğimi arka yüzde bakın ters olarak örüyorum. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Bakın bu ön yüze ters düşüyor modelimizin kenarına. Ajurumu da yine haroşa olarak ördüm. Ajurumuzda bir tane kenarlara haroşa olduğu için haroşalı ilmek sayımız böylece 21 oluyor hanımlar. Her ajurda haroşalı ilmek sayısı birer birer artıyor. Şimdi kalan ilmeklerimi de normal haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndük hanımlar. Ajurumuzu da haroşa olarak örmüştük. 21 haroşamız oldu. Yine bu aşamada bakın bu ajuruma kadar olan haroşa ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Her seferinde ilmekleri saymaya gerek yok. Ajuruma kadar olan 21 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Ön yüzdeyiz. Tekrar artırmalarımızı yapacağız. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor zaten. Bakın ajurlu olan ilmeğimi de bakın bir önceki ajurum buradaydı. Bunu da yine haroşa olarak örüyorum. Hemen ardından yine ajurumu yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Hemen yanındaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Modelim için ortada 9 düz ilmeğim vardı. Bu 9 düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz bu aradaki modelimizin ilmeklerini. 9 ilmeğimi ördükten sonra hemen yanında bakın bir ilmek tersim var. Bunu yine ters ördüm. Ters ilmeğimden hemen sonra artırmamı yapıyorum. Kenarda kalan
21 haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada 20 haroşa ilmeğimiz vardı. Şimdi 21 haroşa ilmeğimiz oldu. Evet hanımlar, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ajurlu olan ilmeğime kadar düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu olan ilmeğime kadar düz örüyorum. Bakın, ajurlu olan ilmeğimi yine düz ördüm. Ardından hemen yanında bir ilmek daha düz örüyorum. Bu modelimizin yanında ön yüze ters olarak düşen ilmeğimiz ve aradaki 9 ilmeğimi ters örüyorum. Araya 4 sıra gitmiş olduk. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde bu aradaki modelli olan ilmeklerimizi örmüş olduk hanımlar. Ön yüzde model kurulumuna başlayacağız artık orta bölümde. 9 ters ilmeğimi ördüm. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Ajurlu olan ilmeğimi de yine düz örüyorum. Dediğim gibi ajurlu olan ilmeklerimiz haroşa olarak ekleniyor. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu aşamada yine bakın, bir önceki ajurum buydu. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajurumuz buydu. Bu aşamada artık 22 tane ajurumuz oluyor. Dediğim gibi ajurlu ilmek sayısı her sırada artıyor. Dediğim gibi ilmekleri saymaya gerek yok. Ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bu şekilde haroşa olarak örüyorum kenarları. Burası normal haroşa olduğu için biraz hızlı örüyorum bu kenarı. Bakın hanımlar, ajurlu olan ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Ajurumu ördükten sonra bakın, önde bir ters var. Ters ilmeğimden hemen önce tekrar ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Yanındaki bir ters ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar, model kurulumunu yapacağız. Bu desenimizi oluşturacağız. 9 tane ilmeğim vardı. Önce bu sağ desenimizi yapacağız. Bakın, bu bölümü yapacağız. Hemen bir tersten sonra 9 ilmeğim vardı. Bu 9 ilmeğin ilkini düz olarak ördüm. Ardından öndeki sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4. Bu dördüncü ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. Bakın, bu ilmeğin kendisini saymıyorum. Bakın, bir altından itibaren 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Şişimi taktım oraya. Oradan şöyle gri ipimle yine bir uzun bir ilmek çıkarttım şöyle. Ardından yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Sonra ilmek çıkarttığım yerin bir üstünden, bakın şuradan buraya girerek yine bir adet şöyle ilmek çıkartıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın, 2 tane uzun ilmek çıkarttık. Bir ilmek düz ördükten sonra yine bir üste giriyorum. Oradan da şöyle bir ilmek çıkarttım. 3. ilmeğimiz oldu. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ardından da bakın, bir tane ilmek kaldı. Hani en son ilmek çıkarttığım yerin bir üstüne bakın. Şuraya girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Buradan toplamda 1, 2, 3, 4 tane ilmek çıkarttık. Şimdi aradaki ilmekleri düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmekten sonra hemen artırmamı yaptım. Bakın, ipimi şişime doladım. Kalan ilmeklerimi haroşa, yani düz olarak örüyorum hanımlar. Sağ kenardaki modelimizi yaptık. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ajuruma kadar olan ilmeklerimi haroşa, yani düz olarak öreceğim. Bakın, ajuruma geldim. Ajurumu da yine düz ördüm. Artık bu da haroşa oldu. Ondan sonra hemen yanında bakın bir düz ilmek var. Bu düz ilmeğimi düz örüyorum. Alttan çıkarttığımız ilmekleri bu sırada toplayacağız hanımlar. Bir tane düz ördükten sonra 1, 2, 3, 4,
Bakın 5 ilmek ters ördüm. 5 ilmek ters ördüm. Şimdi şurada gördüğünüz gibi alttan çıkarttığımız uzun ilmek var bir tane. Bakın bu uzun ilmeğe kadar örmüş oldum. Bu uzun ilmek var. Yanında da normal bir ters ilmeğimiz var. Uzun ilmek önden gelecek şekilde, bakın ilk başta olacak şekilde, diğeri de arkada olacak şekilde bu iki ilmeği tersten kesiyorum. Tekrardan bakın bir uzun ilmeğim var. Yanında da bir normal ilmeğim var. İkisini tersten kesiyorum. Bu alttan çıkarttığımız uzun ilmek var. Yanında da bir normal ilmek var. İkisini tersten keserek ördüm. Bakın sonuncu uzun ilmeğimizle yanında da bir ters ilmeğimiz var. Yine ikisini tersten kesiyorum. İlmek sayımız tekrar 9 oldu. Ardından hemen yanında bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Ön yüze ters düşüyor bu. Diğer ajurum dahil kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum hanımlar. İlk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle geri dönüyorum. Bakın ön yüzdeyiz. İlk modeli yaptık hanımlar. İlk modeli kurarken ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde toplam 4 sıra örmüştük. Artık her iki sırada bir model kurulumu yapacağız. Bu aşamada tekrardan yine kenardaki haroşalarımı öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Dediğim gibi her defasında bu haroşa ilmekleri saymaya gerek yok. Ajurlu ilmeğime kadar örüyorum. Ardından tekrardan ön yüzde artırmamı yapacağım. Bakın bir önceki ajurumu da ördüm. Modelimin yanındaki ters ilmeğime geldim. Hemen burada yine ipimi şişime bir kere doladım. Yani artırmamı yaptım. Yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi iki sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters. Yani bu şekilde iki sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu aradaki 9 ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Hemen ters ilmekten sonra tekrar bu sol kenarda da artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Evet hanımlar, sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ajurlu olan ilmeğime kadar ilmeklerimi haroşa öreceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ajurlu ilmeğime kadar haroşa öreceğim ilmeklerimi. Örmesi zevkli bir model. Bakın hanımlar, ajurum var. Ajurumu da yine haroşa yani düz olarak ördüm. Yanında bir ilmek düz var. Bu düz ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 9 ilmeğimi ters öreceğim. Bu ikinci sıra oluyor. Ön yüzde sağ kenarın modelini de yapacağız. Bu 9 ilmeğimi ters ördüm. Her iki sırada bir model kurulumu yapıyoruz böyle. Yanına hanımlar bakın 9 tane tersimi ördükten sonra yanında bir ilmek düzüm var. Bu düz ilmeğimi düz örüyorum. Ajurum haroşa olarak örüyorum. Yine devamında gelen kenardaki ilmeklerimi de sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Ön yüzlü hanımlar sağ kenarımızdaki modelimizi de yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyim. Bu aşamada tekrardan bu bir önceki ajurlu olan ilmeğime kadar buraya kadar öreceğim. Yani modelimizin kenarında birer tane ters var. Ters ilmeğe kadar ilmekleri haroşa olarak örüyoruz hanımlar yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin yanındaki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın bu ajurumu da yine ördüm. Ters ilmeğime geldim. Hemen burada artırmamı yapıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi patiğimizin önündeki şu sağ taraftaki modeli kuracağız. Videonun başında da dediğim gibi ilmek çıkartırken kolaylık olsun diye burada tığ kullanacağız hanımlar. Bu sol taraftaki modeli yapacağız. Bir ilmek ters ördükten sonra 6 ilmek düz öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5,
6. 6 ilmek düz ördüm. Şimdi bu kenardan ilmek çıkarmaya başlayacağız. Bu aşamada ilmek çıkartma işlemini de hanımlar şöyle yapacağız. Bakın buradan şişle girip de buralardan ilmek çıkartmak zor olacağı için burada da ilmekleri şöyle çıkartacağız. 6 ilmek örmüştüm. Bir önceki ördüğüm ilmeğin, yani baştan 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin altına girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın 5. ilmeğimin hemen bir 6 ilmek içine, şuraya bakın. İlmeğin kendi içine değil de şöyle bir altına. Şöyle giriyorum. Tığım ile bir tane ilmek çıkartıyorum. Bunu şişime taktım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Ardından tekrardan bu ilmek çıkarttığım yerin bir altına şöyle girerek, bakın bir altına girdim. Yine bir tane şöyle ilmek çıkartıyorum. Bunu da yine şöyle şişime taktım. Bakın 2 ilmek oldu. Ardından yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrar bakın tığım ile en son ilmek çıkarttığım yerin tekrar bir altına daha girerek şöyle tığım ile bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeğimi de şöyle şişime taktım. Toplam 3 ilmek çıkartmış olduk. Yanına bir ilmek düz ördüm. 4. ve sonuncu ilmeğimi çıkaracağım. En son girdiğim ilmeğin bir altına yeniden girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve buradan çıkarttığım ilmeğimi şişime taktım. Bu şekilde sol kenardaki modelimizi de bu şekilde yaptık hanımlar. Hemen bakın yanında bir tersimi yine ters örüyorum. Ters ilmekten sonra hemen artırmamı yapıyorum ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ajuruma kadar olan ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. İlmek sayıları da gördüğünüz gibi her artırmada ikişer ikişer artıyor. Arka yüzde kenardaki haroşa ilmeklerimi örüyorum şu anda. Bakın bir önceki ön yüzde yaptığım ajurumu da yine düz ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Bunu düz örüyorum. Ardından bakın hanımlar, burada alttan çıkarttığım bir uzun ilmek var. Bir de yanında ters ilmek var. Bu iki ilmeğin ikisini tersten keserek örüyorum. Tekrardan alttan çıkarttığım bir uzun ilmek, yanında da bir ters ilmek var. Bu ikisini tersten keserek örüyorum. Yeniden alttan çıkarttığım uzun ilmek var. Yanında da bir ters ilmek var. İkisini tersten kestim. Bakın sonuncu kez alttan çıkarttığım uzun ilmek ve bir ters ilmeğim var. İkisini tersten keserek ördüm. Şişimde kalan 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi de yine ters ördüm. İlmek sayımız tekrar 9 oldu burada. Hemen buradaki bir düz ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Ajurlu ilmeğim dahil kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum hanımlar. Sağ kenarımızın modelini de sol kenarımızın modelini de bu şekilde yapmış olduk. Modelin biri sağ kenara yapılırken biri de sol kenara yapılıyor. Her ikisini de yaptık. Hepi topu model bu kadar, ama kafanız karışmasın diye model yapılışını bir kere daha sizlere anlatacağım. Yine modelimizi yaptık. Ön yüzde bu aradaki modelli olan ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ördükten sonra tekrardan sağ kenardaki modelin aynısından yeniden yapacağız. Bu aşamada hanımlar yine ilmeklerimizi bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde şu ters ilmeğimize kadar olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın bu ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ördüm. Hemen ardından bakın ters ilmeğimin önündeyim. Hemen ajurumu yapıyorum. Yani artırmamı yaptım. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir önceki sırada model yapmıştık. Şimdi aradaki 9 ilmeğimi düz öreceğim. Hemen yanındaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmekten sonra bu sol kenardaki artırmamı da yapıyorum. Hanımlar, kalan ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri döndüm. Bakın arka yüzdeyim. Yine bu aşamada ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Bu ajurlu olan ilmeğimize kadar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın ajurlu ilmeğimi de yine
haroşa olarak ördüm. Yanındaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Modelden sonra bu ikinci sıramız arka yüzde. Bu aradaki 9 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde 2 sıra ördük. Her 2 sırada bir model yapacağız yine ön yüze geçtiğimizde. Ardından hemen yanındaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Kalan ilmeklerimizi de haroşa olarak sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu sağ kenardaki modelimizin aynısından tekrar yapacağız. Dediğim gibi kafanız karışmasın diye tekrar göstermek istiyorum. Yine hanımlar bu aşamada modelimin yanındaki ters ilmeğime kadar öreceğim. Yani ajuruma kadar. Bu şekilde haroşalarımı örüyorum. Ters ilmeğime kadar. Bakın bir önceki ajurumu da yine haroşa olarak ördüm. Ters ilmeğime geldim. Hemen burada artırma yapıyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Yanına bir ilmek ters ördüm. Bu ilk sağ taraftaki modeli nasıl yaptıysak bunu da yine aynı şekilde yapacağız. Bir ilmek ters ördükten sonra yanına bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi hanımlar, öndeki dördüncü ilmeğimin bakın 1, 2, 3, 4. Bu dördüncü ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. Bakın şu 1, 2, 3, 4. Yani şuraya. Buradan şöyle bir uzunca ilmek çıkartıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ardından bir üst ilmek içine girerek bakın bir ilmek çıkarttığım yerin bir üstüne girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ardından ilmek çıkarttığım yerin bir üstüne girerek tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın burada 3 ilmek oldu alttan çıkarttığımız. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ardından son kez bakın en son ilmek çıkarttığım yerin bir üstüne tekrardan girerek buradan da şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bakın toplam 1, 2, 3, 4 ilmek çıkarttık. Ardından şişimizde kalan 5 ilmeğimizi düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yanına bir ilmek tersimi örüyorum. Hemen ardından sol kenara da artırmamı yaptım. Hanımlar, kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz, kenardaki ilmeklerimizi. Bu şekilde bu ajurlu ilmeğimize kadar haroşalarımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın bir ön yüzdeki ajurumu da yine haroşa olarak ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Bu aşamada alttan çıkarttığımız bu uzun ilmeğe gelene kadar ilmekleri ters öreceğiz. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Bakın alttan çıkarttım uzun ilmeğe kadar. Buraya 5 ilmek ters ördüm. Ardından bu uzun ilmek ile hemen yanındaki ters ilmeğin ikisini tersten kesiyorum. Tekrardan alttan aldığım uzun ilmek ile yanındaki ters ilmeğin ikisini tersten kesiyorum. Yeniden alttan aldığım uzun ilmek ile hemen yanındaki ters ilmeğin ikisini tersten keserek ördüm. Ve bu sonuncu uzun ilmeğim ile yanındaki ters ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördük. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada modelimizi yapmıştık. Şimdi bu aradaki 9 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğiz. Sonra sol kenardaki modeli yapacağız yine. Bu aşamada tekrardan ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Hanımlar, bu şekilde bu modelimizin hemen yanındaki ters ilmeğimize kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. Bakın ters ilmeğime kadar ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Tekrardan hemen artırmamı yapıyorum. Yanındaki tersimi ters ördüm. Bu sıramızda aradaki 9 ilmeğimizi ön yüzdeyiz düz örüyoruz. Hemen yanındaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Tersimden sonra hemen ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ve kalan ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şimdi de arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kenardaki haroşalarımızı öreceğiz öncelikle. Yine bu şekilde bu ajur olan ilmeğimize kadar
haroşalarımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Hemen ardından yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Aradaki 9 ilmeğimi bu sıramda arka yüzde ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde böylece 2 sıra örmüş olduk. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Ajurlu ilmeğim dahil kalan ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda bu defa sol kenardaki modeli yapacağız. En son sağ tarafı yapmıştık. Ardından ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde aradaki 9 ilmeği ördük. Şimdi yine burada yaptığımız modelin aynısını, bu sol kenardaki modelin aynısını bu sıramızda yapacağız. Yine hanımlar, bu aşamada kenardaki haroşalarımızı öncelikle örmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Bu modelimizin önündeki ters ilmeğimize kadar olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. Bakın hanımlar, ters ilmeğime kadar ördüm. Hemen artırmamı yani ajurumu yapıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu sol modelimizi, sol taraftaki modelimizi, ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. İlk modeli yaparken ters ilmekten sonra 6 ilmek düz örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından tığımı alıyorum. Çünkü sol modeli yaparken tığ yardımıyla ilmek çıkarıyorduk. En son 6. ilmeği ördük. Bu aşamada 5. ilmekten yani bir önceki ilmeğin, bakın bir altına yani şu ilmeğin içine. Şuraya girerek tığım ile bir ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Ardından yanına bir ilmek düz ördüm. Sonrasında hemen bir önceki ilmek çıkarttığım yerin bir altına girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Bunu şişime takıyorum. Hemen önündeki bir ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü kez en son ilmek çıkarttığım yerin bir altına girerek şuraya girerek yine uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Bunu da yine şişime taktım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Son kez bakın hanımlar, en son ilmek çıkarttığım yerin bir altına girerek dördüncü kez buradan şöyle ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Toplamda 4 tane ilmek çıkartmış olduk. Yanındaki ters ilmeğimiz var hemen hanımlar. Bu tersi ters örüyoruz. Hemen ters ilmekten sonra ajurumu yani artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ön yüzde ördüm geldim. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kenardaki haroşamızı yapacağız öncelikle. Bu aşamada yine bu ajurlu olan ilmeğimize kadar, artırdığımız ilmeğe kadar haroşalarımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, ajurum dahil haroşalarımı ördüm geldim. Hemen yanındaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Hemen ardından bakın burada ilk alttan çıkarttığım uzun ilmeğim var. Yanında bir ters ilmeğim var. İkisini tersten kesiyorum. Tekrardan alttan aldığım uzun ilmek ile bir ters ilmeğim daha var. İkisini yine tersten kestim. Yeniden alttan aldığım uzun ilmek ile bir ters ilmeğim. İkisini tersten kesiyorum. Sonuncu kez yine alttan aldığım uzun ilmek ile yanındaki ters ilmeğimin ikisini tersten kesiyorum. Şişimde kalan 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şişimde kalan derken modelimizde kalan 5 ilmeğimizi hanımlar ters olarak ördük. Yanındaki bir düz ilmeğimi yine düz ördüm. Ajurum dahil kalan ilmeklerimizi de sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Bakın sol kenardaki modelimizi yapmıştık en son. Şimdi model arasında ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örüyorduk. Sonra bir diğer model yapacağız. Modelimizin birini sağ kenara yaparken diğerini sol kenara yapacağız. Toplamda 4 tane modeli gösterdim. Zaten birinci ve üçüncü model aynı. İkinci ve dördüncü model aynı şekilde ilerliyor. Modelin biri sağa, diğeri de sola kuruluyor. Her iki sırada bir aynı modeli yapacağız. Ve artırmalara da devam edeceğiz hanımlar. 9 ilmekten oluşan modelimizin sağında ve solunda birer ters ilmek vardı. Ters ilmekten, bu sağ kenarda ters ilmekten önce, sol tarafta da ters ilmekten sonra ajurlarımızı yani artırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Şişimizdeki şu anki ilmek sayısını hemen göstereyim. Kaç tane ajur var burada, ona göre sayacağım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 tane ajurumuz var. Her iki tarafta da 9 tane, 18 oldu. 51 ilmek olarak başlamıştık patiğimize. 51'in üzerine 18 ekleyince 61, toplam 69 ilmeğimiz oluyor. Toplamda 69 ilmeğimiz olmuş.
Hanımlar, ben bu patiğimde şişimde toplamda 91 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra manken ayağı ölçtüm. Tam oldu. Artırmayı bıraktım. Bu aşamada hanımlar toplamda yaptığımız model sayısı da bakın şu sağ ve sol modelleri sayarak göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda buraya 9 tane de model yapmışım. Sizler bu aşamada ölçerek yapabilirsiniz ya da dediğim gibi ben 91 tane ilmeğimi artırdıktan sonra patiğimin bu bölümünü tamamladıktan sonra, yani toplamda 9 model yapmışım. 9 modelimi tamamladıktan sonra tekrardan geleceğim sizlere, o esnada tekrardan mezura ile ölçüyü vereceğim. Şimdi hanımlar, hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü sizlere gösterdiğim gibi yapalım gelelim. Ardından birlikte tabanımızı kesmeye başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu üst bölümünü tamamladım. Geldim. Şişimde şu anda 91 ilmeğim var. 9 tane de bu modelimden yaptım. Bu aşamada sizlere şöyle ölçü de vereyim. Şu lastik bölümünden modelli tarafa doğru şöyle bakın. Mezuramı sıfırlayarak ölçümü veriyorum. Burada hanımlar şöyle şişimi de düzeltince 13,5 santim. Şu bölüm 13,5 santim. Bir de şişimin bir ucundan bakın, misinalı şiş. Düz şişse eğer ölçümü nasıl olacak bilmiyorum ama dediğim gibi misinalı şiş yaptıysanız da şişin bir ucundan bir ucuna bakın, şu ilmek başlangıcından başlangıcına ölçünce burası da 27 santim geliyor bu şekilde. Ölçümüz böyle hanımlar. Şimdi bu burundan başlayarak taban kesimini yapacağız. 7 ilmek ile başlayacağız buruna. 13 ilmek olana kadar yanlardan ilmek alacağız ve 13 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. Şişimizde 91 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek orta kısma ayırınca geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de şu iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor hanımlar. Şimdi bu aşamada şöyle öncelikle kenardan 42 ilmeğimi öreceğim. Sonra taban kesimine başlayacağız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 42 ilmeğimi normal düz, yani haroşa olarak öreceğim. 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ilmeğimi kenardan ördüm hanımlar. Şimdi 7 ilmek içinde burun kısmına öreceğim. 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek de burun için ördüm. 7 ilmekten sonra şöyle geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. Burun için ayırmış olduğumuz 7 ilmeğimizi bu şekilde ördüm. Sonra tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile bakın burada bir diş haroşa oluştu. Bu aşamada artık yanlardan birer ilmek alarak burada 13 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle burun kısmındaki 7 ilmeğimi öreceğim. Bakın 3 ilmek oldu burada. Şu 4, 5, 6, 7. Şişimden bir ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oluyor. 8 ilmekten sonra şöyle geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 8 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Ardından yandan bir ilmek de daha örerek ortaya ekliyorum. Ortadaki ilmek sayısı 9 oldu. Bir ilmek ekledikten sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şişimden bir ilmeği örerek ortaya ekledim. Orta kısımdaki ilmek sayımız 10 oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şişimden bir ilmeği örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 11 ilmek oldu. Patik burnunda hanımlar hafif şöyle oval bir görüntüde oluşuyor.
Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Orta kısımda 12 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim. Şöyle sayalım, 5 olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yan taraftan örerek ortaya ekledim, 13 oldu. 13 ilmekten sonra geri dönüyorum. Artık tabanımız 13 ilmek olarak örülecek hanımlar. Kesimlerimize başlayacağız. Bu aşamada yine ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 12 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Tabanımdaki 13. yani sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Tekrardan 12 ilmeğimizi öreceğiz. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte şişimizden de bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz. Kesimden sonra geri döneceğiz. Hanımlar, yapacağımız işlem bu. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Her seferinde ilmekleri saymaya gerek yok. Taban ile yan taraflar arasında bakın şöyle ayrık bir görüntü var zaten. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmeği örerken şişimizden de bir ilmek alıp kesimimizi yapacağız. Bakın yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda. Yine tabanda bakın burada ayrık bir görüntü var. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol tarafta ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar patiğimizin tabanı oluşacak. Yani bu şekilde. Dediğim gibi bu sadece kesim sonunda şişimizde 13 ilmek kalacak. Bu kenarlardaki ilmekler bitecek. Bitene kadar da kesmeye devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol kenardaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, 13 ilmek üzerinden patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi şu şekil ördüm. Geldim, tabanımızı bitirdik. Şimdi sadece 13 ilmeğim kaldı ve bu 13 ilmekle patiğimizin şu topuk kısmını öreceğiz. Bu bölümü yapacağız. Burada da yapacağımız işlem şu hanımlar. Artık ilmek sayıları azaldığı için misinalı şişten kurtulacağım. Normal 3 numara kısa şişlerle devam etmek istiyorum burada. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Patiğimizin topuk bölümüne geçtik, yani arka bölümüne. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Bakın ikisini birlikte keserek ördüm. Şişimizde 12 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın yanlarda V şeklinde görünen kenar ilmek yerleri var. Bu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 13 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara dikiş olmadan eklemiş oluyoruz hanımlar. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine burada da son 2 ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Burada da hanımlar arka yüzden girip bakın kenar ilmek yerine şöyle bakın şişimle arkadan girip şu şekilde ilmek çıkartabilirim. Ya da bu şekilde zorlanıyorsanız bu sağ kenarda geri döneceksiniz. Ön yüzde bu kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğinizi çıkaracaksınız. Tekrar 13 ilmeğimiz oldu. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimin ikisini birlikte kesiyorum. Kesimden sonra bakın geri döndüm. Burada da yine ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasında bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Biz bu işleme bakın şu son haroşalı kenar ilmek yerine gelene kadar, bakın şu lastik bölümü şuralara gelene kadar devam edeceğiz. Şurası ve şurası, bakın yerini gösterdim. Buraya gelene kadar devam edeceğiz. Buraya gelince model bütünlüğü olsun diye arka bölümde de 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Dediğim gibi bu haroşalı bölüme gelene kadar arka bölümde haroşaya devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu haroşalı bölüme kadar patiğimizin arkasını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Lastikli bölümün nasıl yapılacağını da size yine bu aşamada göstereceğim. Evet hanımlar, patiğimin şu arka bölümünü bakın şu haroşalı yere kadar bu şekilde ördüm. Bu lastik bölümünde yine lastik uygulaması yapacağız bu aşamada. Öncelikle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım burada. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Devamında 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Tekrar 2 düz, 1 düz ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi düz olarak, düz denk geldiği için düz olarak keserek örüyorum ve yine bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz şurada. Buraya girerek buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. Bu defa ipim benden tarafta hanımlar. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters. Bakın düz ilmeklerimi düz. 2 ters, 2 düz. Son 2 ilmek kalana kadar yine. 2 ters ördüm. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Son ikisini düzden keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerimiz şurada. Bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek yine bir ilmek çıkarttım. Yanındaki ters ilmeğimi yine ters ördüm. Bakın ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Yanına tekrar 2 düz, 1 ilmek düzü ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Düz denk geldiği için son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerimiz hemen şurada. Buraya girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin bu lastik bölümünü de bu şekilde yapacağız hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu bölümü sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu şekilde patiğimin lastikli bölümünü de tamamladım. Şimdi artık ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak bu şekilde ilmeklerimi keseceğim. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek olsun. Çünkü ayak gireceği için buradan çok fazla kasmasın. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Patiğimiz hanımlar gördüğünüz gibi gayet kolaydı. İp kırma falan yok. Aynı iple başladık. Bakın başlangıç yerine geldik. Şurası başlangıç yerindeki ipimiz burada. Başladığımız yerde patiğimiz bitti. Şöyle son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da artık bir zorlandım. Şöyle tığ ile keseceğim. Şöyle bakın son 2 ilmeğimi de şöyle kesiyorum. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine şöyle sık iğne gibi batarak topladım. En son 2 tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen şu iplerimizi gizleyelim. Bakın başlangıç ipimiz burada. Bitti. Başladığımız yerde patiğimiz bitti. Ben bu tarz patikleri seviyorum. Böyle ip takmalı yok ip kırmalı falan patikler beni oyaladığı için biraz öyle patiklere üşeniyorum yapmaya ama bu tarz patikler dediğim gibi pek el oyalamıyor. Başla bitir tarzı modellerden. Evet şöyle sıkılayarak bu ipimin ucunda bir güzel ilmek aralarından geçirerek şöyle gizleyeceğim. Sonra patiğimizi bir bütün olarak birlikte bakalım nasıl olmuş. Şöyle. Evet hanımlar patiğimizin görüntüsü hemen şurayı düzelteyim. Şu arka topuk bölümünü böyle. Haroşa örgü olduğu için bakın hanımlar esnekliğini size şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle enine boyuna. Ayağı saran esnek güzel bir patik oldu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. 5 diş patik bilmeyen hanımlar için ve bu tarz böyle tek renk model, sade şık model seven hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Hanımlar umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Evet hanımlar bakın patiğimizi giydirdim. Şöyle esneklik payını da yine boğaz kısmında göstereyim. Bu şekilde
Lastik örgü olduğu için ayak bileğini de bu şekilde sıkıca sarıyor zaten. Modelimiz böyle. Hemen tabanımız bu şekilde. Hemen patiğimizin arka bölümü, önü, yanları, topuk kısmı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.